Merhaba arkadaşlar. İnsanın ilk atalarının yaşamış oldukları toplumsal koşulları araştırmaya devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi bu araştırmayı yalnızca kendi hayal gücümüzle ya da bugünün çağdaş topluluklarından, yaşantılarından çıkartıldığımız bazı dersler ya da ipuçlarına dayanarak kafamızda kurguladığımız bazı düşüncelerle oluşturmuyoruz. Bunun için bilimsel çalışmalara, primatolojiden, etolojiden, paleontolojiden, geçmişi araştırmaya yönelik değişik bilimsel disiplinlerin çalışmalarından yararlanmaya çalışıyoruz. Şimdi ilk insan topluluklarında zorunlu eşitlikçilikten söz etmiştik. Bu zorunlu eşitlikçiliğin nereden kaynaklandığını, neden bir ilk insan topluluklarında zorunlu bir eşitlikçilik olduğunu anlatmaya çalışmıştım. Şimdi buna bağlı olarak yine önceki videolardan birisinde sözünü ettiğim gibi 1789 Büyük Fransız Devrimi'nin ideallerinin aslında bütün insan toplulukları açısından geçerli idealler olduğunu, bunların sadece Fransa'ya özgü bir durum olmadığını, bu kadar yaygın bir şekilde dünyanın dört bir yanında kabul görmesinin ve paylaşılmasının altında da bu ideallerin aslında insanın kolektif bilincinde izlerinin olmasıyla ilgili olduğunu söylemiştim. Nitekim eşitlikçiliğin hominin eşitçilik biçiminde ilk insanın atalarında görüldüğünü söylemiştim. Şimdi bu videoda ilk insanların hiyerarşi yoksunluğunu ve dolayısıyla bireylerin özgürlüğüne ve özelliğine verilen önemi kısaca anlatmaya çalışacağım. Yani ilk insan topluluklarında tıpkı Fransız Devrimi'nin sloganlarından birisi olan özgürlük, tırnak içinde bir özgürlük olsa da ilk insan topluluklarında vardı. İlk insan topluluklarında hiyerarşik yapılanma olmadığı için kişinin kişiye bağımlılığı, birilerinin diğerlerini hükmetmesi ya da birilerinin diğerlerini yönetmesi diye bir şey yoktu. Teorik ve pratik olarak bütün insanlar eşitti. Eşit olmak zorundaydılar. Çünkü bunu zorlayan koşullar, yani ilk insan topluluklarının eşitlikçi olmalarını zorlayan koşullar aynı zamanda ilk insan topluluklarının da bireylerin de birbirlerine karşı hükmetmelerine sınırlar çekiyordu. Peki bunun koşulları nelerdi? Bir kere her şeyden önce içinde bulundukları zorlu koşullar insanları bir grup, sağlam, güçlü bir grup halinde yaşamak zorunda bırakıyordu. Yani insanın yersiz yurtsuzluğunu anlatırken söylemiş olduğum gibi ormanların koruyucu ve rahat ortamından, yiyeceklerinin bol olması, saklanmanın, yırtıcılarla baş etmenin kolay olduğu koşullardan açık savanalara çıkmak zorunda kalmaları insanlar açısından riskli bir durumdu ve bu riski göze alarak insanlar savanalara çıktılar. Savanalara çıktıkları zaman, yani açıklık alana çıktıkları zaman bir primat olarak edinmiş oldukları bir takım davranış örüntüleri, gelenekler, belli ilişkiler vardı ve bunları birdenbire terk ederek tamamen bir yırtıcı avcılar haline gelmeleri mümkün değildi. Bu olay zaten milyonlarca yıl aldı. Milyonlarca yıllık bir süreçte insanlar yavaş yavaş avcı hale geldiler. Daha önceki videolarda da anlatmaya çalıştığım gibi ilk insan topluluklarında cinsiyete dayalı iş bölümünün dışında fazla bir iş bölümü yoktu. Yani cinsiyete dayalı iş bölümü ne demekti? Örneğin kadınlar bebeklere bakmak zorunda olduklarından, onları emzirmek zorunda ve sürekli kucaklarında taşımak zorunda olduklarından bebekleri kucaklarında uzun yiyecek arama serüvenine ya da avlanma serüvenine katılamıyorlardı. Dolayısıyla genellikle kadınlar, yaşlılar ve çocuklar kamp yerlerine kalıyorlardı. Bu bir yerde zorunlu bir iş bölümüydü. Doğal ve zorunlu bir iş bölümü. Şimdi bunun dışında olan erkeklerin
sürekli olarak av peşinde koştuklarını düşünmeyelim. Çünkü ilk insan toplulukları doğal olarak bir primat türü oldukları için ağırlıkla bitkisel besleniyorlardı. Bitkisel beslenmeden birdenbire et diyetine geçme söz konusu değildi. Bu ancak milyonlarca yıl sonra gerçekleşti. Dolayısıyla ilk insan toplulukları uzunca bir süre gene bitki ağırlıklı beslenmeye devam ettiler. Bitki ağırlıklı beslenme aslında açıklık alanda savanalarda dolaştıkları için bulmaları gereken bir takım özel bitkiler vardı. Ancak bunların yerlerini biliyorlardı. Bazı bitkiler, özellikle köklü, yumrulu bitkileri daha çok buldukları ve bunlarla beslendikleri anlaşılıyor. Nereden anlaşılıyor? İlk bu homininlerle ilgili bulunan fosiller arasındaki dişlerin tahlilinden biz onların ne tür yiyecekler yediklerini çok net bir biçimde biliyoruz. Yani et ağırlıklı beslenme kuşkusuz çok sonraları ortaya çıkıyor. İki ayaklı olmalarına rağmen bitkisel ağırlıklı beslenen örneğin Paranthropus diye bir hominin türü var. Yani bu hominin türünün Homo sapiens sapiens'in yani modern insanın doğrudan ataları arasında olup olmadıkları tartışmalı bir durum. Ama bu Paranthropus türüne ait 3 tane çok iyi bilinen tür var. Ve bu türler özellikle kafalarının tepelerinde çiğneme kaslarının tutunduğu böyle bir şöyle arkadan öne doğru uzanan bir kemik çıkıntısı var. Bu çıkıntıya çiğneme kaslarının güçlü biçimde tutunduğu ve bu türlerin fosillerinin çene kemiklerinin ve azı dişlerinin son derece güçlü olduğu, dolayısıyla bunların esas olarak ağırlıklı olarak bitkisel besinlerle beslendikleri anlaşılıyor. Dolayısıyla yani hiç abartmadan şunu söyleyebiliriz. Paranthropus türleri insanın doğrudan atası olmasalar da iki ayak üzerine kalkmış ve dolayısıyla iki ayak üzerinde yürüyebilen ama insanın ilk ataları arasında bulunması muhtemel ata türler de bu süreçten geçmiş olmalı. Dolayısıyla burada şunu anlatmaya çalışıyorum. İlk insan toplulukları ağırlıklı olarak gelişmemiş bir iş bölümü oldukları için, ağırlıklı olarak avcılık yapmadıkları, toplayıcılıkla geçindikleri ve en fazla büyük yırtıcılardan kalan hayvan kalıntılarındaki etleri sıyırdıkları ve kemikleri kırarak bunların içindeki ilikleri yedikleri falan söylenebilir. Dolayısıyla onların etle ilgili besin kaynakları esas olarak bunlar. İşte ilk hominin türler bildiğimiz anlamda avcı topluluklar değillerdi. Şimdi bir topluluk içerisinde gelişmiş iş bölümü olmadığında ve ağırlıklı olarak avcılık yapmadıklarında bunlar arasında belli bir hiyerarşik bölünmenin olması da pek düşünülemez. Zaten de yoktu. Şimdi bu hiyerarşinin olmamasının önemli nedenlerinden birisi de ilk insan topluluklarındaki alet ve araç kullanımının son derece sınırlı olmasıydı. Şimdi genellikle uzun bir sopanın ucuna keskin bir taşı bağlayarak ilk el baltasını yapmanın çok önemli olduğu falan söylenir. Ama örneğin bu söylediğimiz olay aslında yani Homo habilis'le falan birlikte görülen bir olaydır. Bu tip böyle el baltalarının, mızrakların ortaya çıkmaları yani 1-1,5 milyon yıldan önce böylesi bir aletlere ilişkin hiçbir veri yok. Bildiğiniz gibi en eski taş aletler olduvan kültür dediğimiz kültüründen kalan Afrika'da özellikle Etiyopya'da ve Kenya'da belli araştırma alanlarında bol bol bulunan taşlar. Bu taşlar örneğin ilk
Bu taşlar esas olarak birbirlerine taşları sürterek elde e, el baltası, yani ucu sivri, arkası böyle geniş, uzun bir üçgene benzeyen koni biçiminde taşlar biçiminde vardır. Ama ondan önce son yapılan bazı araştırmalar aslında olduvan taşlardan, ki en eskilerinin tarihi 2 milyon 900 bin seneye kadar gidiyordu olduvan taşlar. Son paleontolojik çalışmalar olduvan taşlarından çok daha eski, bazı taşları da ilk insanların kullandıklarını gösteriyor ki bunların tarihi 3,5 milyon yıl önceye kadar gidiyor. Şimdi bu taşlarda esas olarak özellik herhangi bir yonga biçiminde taşı taşa vurarak sivriltme, keskinleştirme, el aletleri yapma biçiminde değil. Bunlar genellikle yani bir taşı sert bir taş üzerine vurarak ya da sert bir kayanın üzerine taşı atarak bu şekliyle bir taşların oluşturmuş olabileceği söyleniyor. Nitekim uzunca bir süre ilk insanların bu tip aletler kullanmış oldukları söyleniyor. Bu ne demek? Düşünün, yumruğun biçiminde bir taşı düşünün. Bu taşı üstüne büyük bir taşı vurarak ya da bunu sert bir taşın üzerine vurarak kırıyorsunuz. İkiye bölündüğü zaman bu taşın belli kenarları keskinleşmiş halde olabiliyor. İşte ilk kullanılan taş aletlerin bunlar olduğu söyleniyor ve bunlara ilişkin bilim insanları son dönemde bazı çalışmalar yapıyorlar. Örneğin doğal taşları kullanma açısından şempanzelerin tercihlerini ve yaptıkları şeyleri dikkat ettiklerinde, ki en son buna ilişkin bir makale okumuştum. Bu makalede şempanzelerin işte sert kabuklu meyveleri, çekirdeklerini kırmak için kullandıkları taşları seçerken yaptıkları tercihlerin neler olabileceğine ilişkin ayrıntılı bir deney ve araştırma çalışması var. Bu çalışmada şempanzeler taşlar arasında bir fark yapıyorlar. Yani diyelim sert kabuklu bir meyve çekirdeğini kırmak istiyor. Bunun için biliyorsunuz bir çekiç ve örs olması gerekiyor. Örs dediğimiz o sert kabuklu meyveyi koyacağı zemin, çekiç de onu üzerine vuracağı taş. Şimdi bu özelliklere dikkat ederken şempanzeler örneğin çekiç olarak kullanacakları taşları daha sert taşlar olarak seçmeye dikkat ediyorlar. Örs olarak kullanacakları taşları ise en azından çekirdeğin düşmemesi ya da rahatça şeyin üstünde durabilmesi için onları daha yumuşak taşlardan seçiyorlar. Dolayısıyla şempanzeler üzerine yapılan bu çalışmalar aslında ilk insan topluluklarında kullanılan aletlerin de sandığımızdan çok daha önceki tarihlere kadar uzanmış olabileceğini ortaya koyuyor. Nitekim geçmişte bazı kemiklerin bulunduğu yerlerde yapılan araştırmalar ve çalışmalar bu yönde ipuçları ortaya koyuyor. Yani ilk bilim insanları bildiğimiz anlamda taş aletler aradıkları için, yani örneğin işte bir sopaya tutturulmuş bir alet ya da elde rahatça tutulabilecek ucu sivriltilmiş bıçağa benzeyen bir taş alet ya da böyle avuç içine alıp bir tarafı keskin olup o şekliyle kemikleri sıyırmaya yarayacak, yani iyice işlenmiş aletler aradıkları için ilk fosillerin, ilk insanın atalarına ilişkin değişik hominin türlere ilişkin fosillerin bulunduğu alandaki doğal olarak kendiliğinden kırılmış gibi gözüken bazı taşları falan bir alet olarak değerlendirmedikleri anlaşılıyor. Daha sonra yapılan bazı araştırmalarda aslında geçmişte bilim insanlarının ellerine geçen, gördükleri ya da buldukları bazı nesneleri doğal olarak kırılmış nesneler, taşlar biçiminde değerlendirdikleri ve bunları bir alet olarak görmedikleri anlaşılıyor. Dolayısıyla bütün bu ayrıntılara girmemin nedeni şu:
insanların, ilk insanların alet kullanmaları bizim genel olarak bilinenden ve zannedilenden çok daha eskiye dayanıyor. Belki 3,5, belki daha öncesinde de bu tip aletleri kullanıyorlardı. Zaten insan eşitlikçiliğini anlatmaya çalışırken vurgulamaya çalıştığım gibi ilk insanların eşitlikçiliğini zorunlu kılan koşullarından birisi de ilk insanların gelişmemiş aletlerinin ve araçlarının olmasıydı. Dolayısıyla ilk insan topluluklarındaki bireylerin birbirlerine karşı üstünlük kurma, hiyerarşi oluşturma olanaklarının bulunmaması aslında ilk insan araçlarının, ilk insan aletlerinin son derece basit, kolaylıkla doğadan hemen hemen hazır halde bulunabilen ya da çok az bir çabayla biçimlendirilebilen aletler olmalarıydı. Dolayısıyla böylesi aletlere kullanabilen insan topluluklarında bu topluluklara hükmedebilecek, onlarda belli bir hiyerarşi oluşturabilecek ve kendilerini lider, şef olarak dayatabilecek bireylerin ortaya çıkmaları son derece zordu. Daha önce de kısmen açıklamaya çalıştığım gibi böylesi topluluklarda hiyerarşik olarak bir ast-üst ilişkinin oluşabilmesi için güçlü bireylerin olması lazım. İyi ama insanın evrimleşme süreci ilerledikçe insanda dimorfizmin yani ortadan kalkması, yani dişi ve erkek bireyler arasında cüsse farkının kalkması, aynı zamanda erkeklerin köpek dişlerinin de küçülmesiyle birlikte düşünüldüğünde ilk topluluklarda alfalık özelliğinin bulunmadığını, bu da insanlar arasında görece bir eşitliğin ortaya çıkmış olduğu anlamına geliyor. İnsan topluluklarının ağırlıkla bitki ağırlıklı beslendikleri, ete yönelik et ve et türevlerini tüketme olanaklarının ağırlıklı olarak leşçilliğe ve küçük av hayvanlarını yakalayıp avlamaya bağlı olduğunu söyledikten sonra aletlerin yetersiz olmasının da, gelişmiş aletlerin bulunmamasının ve gelişmiş bir iş bölümünün bulunmamasının ilk insan topluluklarındaki bireylerin özelliğini ve birbirlerine üstünlük kurmamalarının temelini oluşturduğunu söyledik. Şimdi burada bu söylediğimizi destekleyen paleontolojik bulgulardan birisi de bazı araştırma sahalarında bulunan son derece bol miktarda kemiklerin incelenmesi, bu kemiklerde şiddet izlerinin pek fazla olmaması. Bu iki anlama geliyor. Birincisi, insan toplulukları vahşi hayvanlar tarafından pek öldürülmüyorlardı. Yani çünkü bulunan binlerce fosil arasında vahşi hayvan saldırısıyla ölmüş bireylerin sayısı son derece sınırlı. Örneğin bunlardan birisi Turkana Gölü havzasında bulunan bir Turkana çocuğudur. Büyük ihtimalle bir kartal ya da böyle bir, çünkü çocuğun kafatasında delikler var. Bu delikler bir pençe izlerine benziyor ve dolayısıyla o çocuğu bir yırtıcının, özellikle de uçan bir yırtıcının alıp götürdüğü ve öldürdüğü anlaşılıyor. Yani böyle örnekler paleontoloji tarihinde eldeki binlerce kemik arasında çok az sayıda var. Buradan hareketle paleontologlar ilk insan toplulukları arasında grup içi şiddetin pek bulunmadığını, çünkü buna tanıklık edebilecek kemiklerin görülmediğini söyleniyor. Oysa ki yakın dönemde, yani örneğin diyelim 10 bin, 20 bin, 30 bin ya da daha yakın dönemde değişik alanlarda yoğun fosillerin bulunduğu yerlerde son derece acımasızca öldürülmüş bireylerin kemikleri var. Dolayısıyla bu kemiklere bırakılan izlerden
insan toplulukları içerisinde şiddetin daha sonradan ortaya çıktığı anlaşılıyor. Yani ilk insan topluluklarında grup içi şiddet pek fazla yok. Topluluklarında grup içi şiddetin olmaması aslında bazılarının dediği gibi yani ilk insan topluluklarının eşitlikçiliğini onların eşitlikçi doğasına bağladığı yönündeki eleştiriye benzer bir biçimde ilk insan topluluklarında şiddetin olmaması da insanlar arası insanların şiddete meyilli olmalarını göz ardı edildiği anlamına geliyor ki bu da doğru değil. Neden doğru değil? Çünkü ister uzak geçmişte, uzak evrimsel geçmişteki insanın ilk ataları olsa, ister daha sonraki insan topluluklarına ilişkin antropolojik ve tarihsel veriler olsun bize şunu gösteriyor. İnsanlar aslında kendi grupları içerisinde grup içi şiddet elbette çok sınırlı. Sınırlı fakat gruplar arası şiddetin olmadığı anlamına gelmiyor. Buna ilişkin çok sayısız örnek var. Hatta yani yakın dönemde 19. 20. yüzyıldaki antropologların yaptıkları çalışmalar bu konuda bize çok anlamlı şeyler gösteriyor. Çünkü bu doğal avcı toplayıcı toplulukların çoğu hemen hemen kendi topluluklarını insan ya da işte insan kendi topluluklarını özel bir yere koyarken başka toplulukları, başka insan topluluklarını yani insan saymıyorlar. Çünkü dolayısıyla onlara karşı şiddet uygulamak yani bir avladıkları bir hayvana uyguladıkları şiddetten farklı bir şiddet olarak gelmiyor. Dolayısıyla insan türünün geçmişten bu yana diyelim işte Jean-Jacques Rousseau'nun yaptığı gibi idealleştirerek soylu vahşi olarak adlandırmak doğru bir şey değil. Çünkü insanlarda bir yanında her zaman için bu şiddet eğilimi vardır. Bu şiddet eğilimi o kadar belirgin bir biçimde günümüz topluluklarının geçmişine baktığımızda yani bununla ilgili sayısız örnek gösterebiliriz. En bilinen en klasik örnek şudur. Yani tek tanrılı dinlerin ilk örneği olarak Yahudilik verilir. Yahudilikte Tevrat'ta örneğin 10 emir vardır. 10 emir işte hepinizin duymuş olduğu gibi işte öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, işte zina etmeyeceksin, işte başkasının hakkında şunu yapmayacaksın ve hep böyle daha sonra ahlaki ilkeler olarak vaaz edilen şeylerdir. Şimdi bu öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, işte şunu yapmayacaksın, bunu yapmayacaksın öğütleri Tevrat'ta geçer. Aynı biçimde diğer kutsal kitaplarda da geçer ama bunlar yapmayacaksın, etmeyeceksinler hep o toplulukların kendi içine yöneliktir. Yoksa diyelim işte Tevrat ayrıntılı biçimde okunduğunda başka topluluklar söz konusu olduğunda öldürmeyeceksin, çalmayacaksın hiç öyle bir şey yok. Yani çoluğunu, çocuğunu tek bir kişi bırakmadan hepsini kılıçtan geçireceksin, öldüreceksin, yok edeceksin. Bütün bu emirler Tevrat'ta geçer. Yani şiddetin kendi topluluğu içerisinde olmaması dışarıdaki topluluklara yönelik olmayacağı anlamına gelmez. Buna ilişkin özellikler hemen hemen aynısı Hristiyanlıkta da yani Müslümanlıkta da var. Müslümanlıkta örneğin Kur'an'da geçen çok bilinen bir örnek vardır örneğin. Beni Kureyza diye bir kabile vardır. Bu kabile ile mücadele eder Muhammed ve onun yanındakiler. Onlarla anlaşma yaparlar. Adamlar teslim olurlar. Kaleyi teslim ederler. Fakat daha sonra kılıç boyundan küçük çocuklar hariç bütün Beni Kureyza erkeklerinin öldürülmesi emrini verir Muhammed. Hazreti Ali ve onunla birlikte bir adam bir gece boyunca binlerce, 2000'e yakın insanın kellesini keserler yani. Bu benim anlattığım şey bütün din kitaplarında, hadis derlemelerinde falan hep geçen din tarihi
ile ilgilenenlerin çok bildikleri bir örnektir. Neyse biz konuyu dağıtmayalım. Burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani ilk insan topluluklarının eşitlikçiliğinden, özgürlükçülüğünden, paylaşımcılığından falan söz ederken bunları idealleştirerek soyut ve bugünkü anlamlarında kullandığımız düşünülmemeli. Bunlar o dönemin koşullarında zorlu yoksulluk ve yoksulluk koşullarında gelişmiş özelliklerdi. Dolayısıyla ilk insan topluluklarındaki kişilerin birbirlerine hükmetmemeleri ve hiyerarşik yapılar oluşturmalarının önündeki bir takım engellerden söz ederken bu grup içi şiddetin olmamasını bu anlamıyla yorumlamamız gerekir. Grup içi şiddet yok çünkü gruptaki bireyler esas olarak birbirlerine yakınlar. Kimse kimseye hükmedecek maddi olanaklara, abartılı fizyolojik güce ya da bu gücü sağlayabilecek alet ve edevatlara sahip olmadığı için, hemen hemen herkes aynı koşullara sahip olduğu için ve bir araya gelmiş 9-10 tane birey en güçlü olan bireyin bile hakkından gelebileceği için bu topluluklarda zorunlu olarak kişilerin bireysel özgürlükleri ve özerklikleri oldukça önem taşıyordu. Dolayısıyla ilk insan topluluklarında insanlar birbirlerine karşı hem eşit hem de özgürlükçü davranabiliyorlardı. İlk insan topluluklarındaki özerklik ve kişilerin özgürlük alanlarının sınırlı olmasının bir başka belirtisi de şuydu. Bu topluluklardan ayrılma ve başka topluluklara geçme o kadar önünde fazla engeller ve sınırlar yoktu. Çünkü yani diyelim bir topluluk bir yerden bir yere gitmek istiyor. Bir yerden bir yere gitmek için oylama yapılıyor. Bu oylamaya katılmayanlar katılmazdı. Yani topluluğun kararına katılmak zorunda değildi. Şimdi bu durum günümüz primatları ile ilgili yapılan araştırmalarda da benzer sonuçlara ulaşılıyor. Yani belli şempanze grupları birlikte davranabiliyorlar. Bunların sayıları yaşanılan bölgeye, bu bölgedeki koşullara göre sayı değişik olmakla birlikte gruptaki yer alan bireyler tamamen gruptan hiçbir şekilde ayrılmamak zorunda falan değiller. Yani bazı bireyler gruptan ayrılıyorlar, örneğin çekip gidebiliyorlar. Aylar sonra geri dönebiliyorlar. Yani böylesi bir akışkanlık ve esneklik payı bugünkü primatların yaşantılarında ve bunlarla ilgili saha çalışmalarında gözlemlenebiliyor. Kuşkusuz aynı durum ilk insan toplulukları için de geçerliydi. Peki ilk insan topluluklarındaki bireylerin özerkliği ve özgürlüğüyle ilgili bu söylediğim durumlarla ilgili geçen yüzyılda 19. ve 20. yüzyıllarda yapılan antropolojik çalışmalardan çıkan sonuçlar ya da geçmiş tarihsel bilgilerle ilgili bu konuda söylenebilecek bazı örnekler falan var mıdır? Evet, vardır. Geçmiş avcı toplayıcı topluluklarla ilgili 19. ve 20. yüzyıllarda antropologların yaptıkları saha çalışmalarında bu dediklerime ilişkin ayrıntılı örnekler ve bir takım betimlemeler kuşkusuz var. Yani bu avcı toplayıcı topluluklarda da topluluklar kendi içlerinde birilerinin öne çıkmasına, hiyerarşi oluşturarak diğerleri üzerine üstünlük kurmasına hiçbir şekilde izin vermiyorlar. Birilerinin güç kazanarak diğerleri üzerinde egemenlik kurmasını ve böylesine bir hiyerarşik yapılar oluşturmasını engelleyecek bir takım önlemleri kuşkusuz alıyorlar. Bu tür eğilimleri olanları önce eleştiriyorlar, alay ediyorlar, mizah yoluyla onu küçümsüyorlar, yaptıklarını alaya alarak
onu tecrit etmeye çalışıyorlar. Eğer bu kişi bunlarda ısrar ederse yavaş yavaş onu dışlamaya başlıyorlar ve en sonunda topluluk içerisinden sürüyorlar, atıyorlar yani. Direnmeye çalışırsa da topluluk üyeleri hep birlikte onun hakkından geliyorlar. Şimdi buna ilişkin tarihsel kayıtlarda da bazı örnekler var. Ben Orta Asya toplulukları ile eski Türk tarihi ile ilgili bir takım okumalar yaparken benzer şeylere tanık olmuştum. Yani okumuştum belli kitaplardan. Örneğin bunu şöyle ifade eden araştırmacılar da vardı. Yani örneğin bir buğday tarlasını düşünün. Buğday tarlasında belli başaklar çok uzun olur ya da çok gelişmiş olur. O buğday tarlasını böyle bakıldığında onlar hemen fark edilir ve bir orakla bunların tırpanla budandığını falan düşünün. Şimdi bunun gibi eski bazı topluluklarda öne çıkan ve topluluk içerisinde kendi özellikleriyle diğer insanlar üzerine üstünlük kurmaya çalışan kişilere yönelik onları dışlama ve topluluktan atma uygulamaları dünyanın değişik köşelerinde mutlaka görülüyor. Şimdi bunlara ilişkin en ayrıntılı ve somut bilgiler biz Yunan tarihinden biliyoruz. Yunan tarihinde gerek Atina'da, gerek Miken krallığında, gerekse benzer Atina'nın çevresindeki bir takım uygarlıklarda uygulanan bir yöntem var. Yönteme ostrakizm deniyor. Ostrakizm aslında bu kelime ostrakion kelimesinden geliyor. Bu da Yunanca bir kelime. Ostrakion aslında çanak çömlek parçası ya da seramik parçası diyelim. Yani bir seramik parçası. Şimdi ostrakizm yani sürgün etme, dışlamanın bu seramik parçasıyla ilgisi şu. İşte Atina'da diyelim zaman zaman birilerinin topluluk içerisinde birileri tehdit oluşturduğu düşünüldüğünde bu kişi hakkında bir şikayette bulunuluyor. Belli kurullar var. Bu kurullar sonuçta bir oylama yapılmasına karar veriliyor. Bu kararı almak için işte belli bir meclis var. Bu meclislerde bulunanlar oylama yapıyorlar ve bu oylama yapılması kararı alındığında bir tepeye çıkılıyor. Bu tepeye bütün özgür yurttaşlar katılıyorlar. Bu katılmanın sonucunda herkes bir çömlek parçasının üzerine, işte ostrakionun üzerine topluluktan dışlanması, sürgün edilip atılması gereken kişinin adını yazıyorlar. Yani diyelim işte ama bu oylamaya en az 6.000 kişinin katılması gerekiyor. Sıkı bir denetimle bu çömlek parçalarının üzerine kişilerin adları yazılıyor ve bu yapılan sayımda en yüksek oyu alan ve çoğunluğun topluluktan atılmasını istediği kişinin ismi çıktığı zaman o kişi Yunan yasalarına göre, Atina yasalarına göre, şimdi bütün bunları tabii Atina ile ilgili tarihsel kitaplardan edindiğimiz bilgilerle anlatıyorum. Dolayısıyla bu kişinin adı çoğunluk olarak çıktığı zaman 6.000 kişilik oylamada o kişi Atina'dan sürgün ediliyor 10 yıllığına. Fakat ilginç bir biçimde bu 10 yıllığına sürgün etme sırasında onun mallarına, mülklerine falan dokunulmuyor. 10 yıl çekiyor, gidiyor. 10 yıl sonra Atina'ya dönüyor. Belli koşulları sağlarsa tekrar bir normal yurttaş olarak devam edebiliyor. Ama başka topluluklarda, örneğin Romalılarda böylesi tehlikeli bulunan ve sürgün edilen kişiler bir daha asla topluluğa geri dönemiyorlar. Başka topluluklarda daha benzer, daha farklı uygulamalar var. Yani bu ostrakizm dediğimiz, yani Türkçesiyle dışlanma dediğimiz olay
tarihsel dönemde toplumdan topluma çok farklı biçimlerde gelişebiliyor. Bazı topluluklarda yapılan oylamaya göre o kişiler öldürülüyor da örneğin. Yani sen tehlikeli hale geldin, tehlikeli birisin ya da toplumun birliğini, esenliğini tehdit ediyorsun. Sen toplumun içerisinde nifak tohumu haline geldin diye bir değerlendirme olduğunda yapılan oylamada eğer çoğunluk tamam bu gerçekten tehlikeli biridir, dışlansın dendiğinde o topluluktan gönderiliyor ve bazı topluluklarda da o kişi öldürülüyor. Şimdi bu tarihsel verilerle ve tarihsel bilgilerle değişik topluluklarda gördüğümüz bu uygulama aslında geçmişte insan topluluklarındaki eşitlikçi ve hiyerarşik yapılara karşı gelişmiş tepki ve reflekslerle ilgili geçmiş uygulamaların bir kalıntısı olarak görülebilir. Dolayısıyla burada anlatmak istediğim ve de vurgulamak istediğim nokta şu: İlk insan topluluklarında hiyerarşinin olmaması ve bu hiyerarşik yapıların bulunmamasına bağlı olarak insanların, bireylerin birbirlerine hemen hemen denk bir biçimde özerk, kendi kararlarını kendileri alabilen, başkalarının kölece boyun eğmek zorunda olmayan özerk bireylerden oluşan topluluklar. Dolayısıyla bu topluluklar bir yanıyla zorunlu bir birliktelik ve zorunlu bir arada bulunmanın getirdiği sağlam bir yapı oluşturmuş olmakla birlikte kişilerin bireysel özgürlüklerini bu anlamıyla sınırladıkları ve ona gerekli noktalarda set çektikleri için de aslında sınırlandırıcı bir durum oluyor. Ki işin bu yanıyla baktığımız zaman ilk insan topluluklarındaki bireylerin özelliği ve özgürlüğünün bu anlamıyla tırnak içinde bir özellik ve özgürlük olduğu anlamına da geliyor. Bu gerçeği vurgulamış olmam aslında Büyük Fransız Devrimi'nin olumlu anlamdaki özgürlük, eşitlik, kardeşlik sloganlarını geçmişe yönelik bir referans noktası ve gönderme olarak ifade ederken aslında sınırlı anlamda bunu söylemiş olduğumu hatırlatmak isterim. Yani geçmiş ilk hominin topluluklardaki bireyler arasındaki dayanışma ve birlikte davranma, eşitlik ve özerklik noktalarını vurgularken bunları idealleştirerek diyelim Jean-Jacques Rousseau'nun söylediği anlamda insanın doğasından kaynaklanan bir özgürlükçü, eşitlikçi yapısı ve soylu bir yapısının olduğunu ve buna bağlı olarak toplulukların geliştiğini söylemek istemiyorum tabii. Benim burada anlatmaya çalıştığım ilk insan topluluklarının ne kadar sıkı, sağlam, dayanışmacı ve bir arada bulunmak zorunda oldukları, yani insan toplumsallığının çıkış noktasını insanların birbirlerine muhtaçlığının gücüyle anlamak gerekiyor. Yani insanlar kendi toplulukları, yani ormanlardan çıkıp açık savanalarda tehlikeli bir yaşam mücadelesi içerisine girdiklerinde kendi topluluklarının dışında güvenebilecekleri hiçbir şey olmadığı için bu topluluğun birliğini, dayanışmasını ve gücünü koruyacak her önlemi almak konusunda son derece titizlerdi ve o dönemde alınan bir takım önlemlerin uygulanması bakımından da birbirlerine sürekli bir denetim uyguluyorlardı. Yani ilk insanları arasındaki paylaşımcılığın bu kadar gelişkin olması, eşitlikçiliğe yönelik uygulamalar konusunda çok duyarlı olmaları ve birbirlerini bu anlamıyla sürekli kontrol etmeleri, kendi içlerinde egemenlik ve
otorite kurabilecek birilerinin gelişmesine ve bunların bu tip eylemlerde bulunmalarına izin vermemelerinin anlamını burada aramamız gerekiyor. Yani ilk insan toplulukları hem eşitlikçi hem özerk, bağımsız bireylerden oluşan bir topluluklar olmak durumundaydı. Çünkü bu koşullar sağlanmadığı sürece kendi topluluklarının gücü ve sağlamlığı istendiği ölçüde olmayacaktı. Sonuç olarak bu videoda anlatmaya çalıştığım konuları özetleyerek videoyu sonlandırmak istiyorum. İlk insan toplulukları, yani hominin toplulukların zorunlu eşitlikçiliğine paralel bir biçimde bu topluluk içerisinde hiyerarşik bir iş bölümünün gelişmesi mümkün değildi. Bu hiyerarşiye dayalı iş bölümünün gelişmemesi ve birilerinin birilerine hükmetmesi ve otorite kurmalarının engellenmesi bakımından koşullar son derece zorlayıcıydı. Bu koşullardan birincisi ilk insanlar arasında gelişmiş bir iş bölümü, doğal bir iş bölümü, cinsiyete dayalı doğal iş bölümünün dışında gelişmiş bir iş bölümü yoktu. Ağırlıklı olarak ilk insan toplulukları toplayıcı, bitki toplayan, bitki ağırlıklı beslenen topluluklardı. Etçilliğe yönelik gelişmeler ve et türevlerine ulaşma ancak dolaylı yollardan, büyük yırtıcılarından kalan avların kalıntılarını kemikler üzerindeki etleri sıyırarak ve kemikleri kırarak iliklerini yiyerek ete ulaşabiliyorlardı. Dolayısıyla avcı olmadıkları için gelişmiş bir iş bölümleri, gelişmiş aletleri ve kullanabildikleri silahları olmadığı için de bireyler birbirlerine oldukça yakınlardı. Kuşkusuz teknik olarak tek tek güçlü, zayıf bireyler, yetenekli, yeteneksiz bireyler olabilir. Fakat bu güçlü, güçsüz ya da yetenekli, yeteneksiz bireylerin varlığı topluluk açısından, topluluğa hizmet bakımından bir ayrıcalık sağlamaya yetmiyordu. Çünkü bir ayrıcalık sağlamak, diğerleri üzerine otorite kurabilecek koşullara sahip olmak için gerekli olanaklardan yoksunlardı. Dolayısıyla o dönemin gelişmemiş üretim araçları, gelişmemiş aletler ve gelişmemiş iş bölümü koşullarında ilk insan toplulukları insanların birbirlerine görece denk oldukları topluluklardı ve bu topluluklarda herkes arasındaki ilişki zorunlu bir demokratik eşitlik anlamında sürüyordu. İlk insan topluluklarında, yani hayvan topluluklarında ve diğer topluluklarda görüldüğü gibi örneğin grup içi şiddet hemen hemen yoktu. Grup içi şiddetin olduğuna ilişkin fosil kayıtlardan herhangi bir anlamlı sonuçlar çıkmıyor. Değişik hominin türler milyonlarca yıl bu şekilde grup içi şiddet olmadan bireylerin birbirlerine denk oldukları ve eşit oldukları bir topluluklar biçiminde yaşıyor. Sanırım bu videonun da sonuna geldim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.